Şimdi Allah Azze ve Celle'nin ilmi haricinde hiçbir şey yok. Biz bunu biliyoruz değil mi? Allah Azze ve Celle'nin kudreti haricinde de bir şey yok. Bunları da biliriz değil mi? Peki ya dilememiz, benim istemem, bir hayrı seçmem, bir şerri seçmem? Bunu haşa ve kella içimde ben mi yaratıyorum? Yoksa bu da Allah'ın ilmi ve kudretinin içerisinde midir? Şimdi buraları da yorumlamamız gerekiyor. Kainatta içine irade girmeyen meselelerde uyumu görüp bunu Allah'a bağlayabiliyoruz. Doğru mu? Bu bir tevhid mertebesi. Şu gezegenleri kusursuz çeviren Allah, aynen öyle de benim hücrelerimi de idare ediyor. Ama örneklediğimiz ve betimlediğimiz şeylerde bir irade mevcut değil. Kainat ve gezegenlerdeki uyumun aynısı irade kullandığımız günlük hayatlarda da mevcut. Yani o kainat ve gezegene baktığında büyük resimde mükemmel bir desen var ya, günlük hayatta bize tesadüf gibi gelen, yanımdan geçen araba korna çaldı, bir gittiğim yerde 50 lira dolandırıldım, iş yerine gittim biriyle kavga ettim, eve gittim çocuk düştü kafasını yardı. Çok tesadüfi gözüküyor. Ama aynı desen burada da var. Demek ki tevhidin aslı içine irade girmeyen şeylerde Allah Azze ve Celle'nin muradını okumak değil de aslında günlük yaşadığımız hadiselerde Allah Azze ve Celle'nin o çizdiği kader dokusunu ve muradını okumak. Tevhidin aslı burası. Yoksa gezegen yerinde duruyor yani. Bir kez ona tevhid mührünü vurduktan sonra problem yok. Ama sen geçen havuza daldığında burnunu neden kırdın? Aynı uyum iradeni kullandığın yerlerde de var. Nasıl o gezegenlerin, yıldızların ve hücrelerimin idaresi Allah'ın ilmi ve kudretinin dahilindeyse, bugün ayakkabımı giyerken önce neden sağa giydim? Pantolonum neden yırtıldı bir anda? Gömleğimin düğmesi neden düştü? Aynı uyum, aynı doku, aynı desen tam bu hadiselerde de var. Dün dükkanıma 13 müşteri girmişken bugün neden 27 tane birden girdi? Aynısı buralarda da var. İşte bu dokuyu okuyabilmek bizi tam iman sahibi yapacaktır. Yoksa şekilcilikten çıkamıyoruz. Şimdi her şey Allah Azze ve Celle'nin ilmi ve kudretinin dahilinde. Doğru mu? Peki benim meylim, yani benim hayrı istemem veyahut benim şerri istemem. Acaba bunu da yaratan Allah mı? Şimdi bunu yaratan Allah'sa benim kendi hayatımın cennete ya da cehenneme gitmesindeki payım nerede olacak o zaman? Bir gariplik var değil mi ortada? İki direksiyonlu bir araba düşünelim. Ben burada güçsüz bir insanım. Yanımda da dev gibi çok güçlü bir adam oturuyor. İkimizde de direksiyon var. Ben buradaki güçsüz insanın iradesini temsil ediyorum. Yanımda çok güçlü dev gibi bir adam neyi temsil ediyor? Kaderi temsil ediyor. Ben direksiyonu sağa çevirirken o güçlü adam da direksiyonu sağa çevirse araba nereye gider? Sağa gider. Ben direksiyonu sola çevirirken o güçlü dev gibi adam direksiyonu sağa çevirse araba nereye gider? Yine sağa gider. O zaman durum şöyle. Benim istemem Allah Azze ve Celle'nin meşiyetiyle, istemesiyle uyumlu ise evet o ortaya gelip vücut buluyor. Ama benim istemem kaderin istemesinin, meşiyet-i ilahiyenin istemesinin haricinde bir isteme olursa o hayır veya şer vücuda gelmiyor. Dediğim gibi bugün biraz zihinleri zorlayalım. Kainatta Allah'ın meşiyeti haricinde bir şey olmadı. Benim hayatımdaki istemelerim de bunun içerisine dahildir. Şimdi bu aslında bizim mezhepte amel olarak uygulamalarımız var değil mi? Hanifi mezhebi, Şafi, Hanbeli, Malik. Bunlar amele bakan taklidi mezheplerdir. Bir de bunların altında bu mezheplerin felsefesini oluşturan itikadi mezhepler vardır. Birisi Eş'ari, diğeri Maturidi. Şimdi az önce konuştuğumuz konu biraz Eş'ari mezhebinin konusu. Genelde Şafii arkadaşlar Eş'ari olur, Hanifi arkadaşlar Maturidi olur. Bu Eş'ari mezhebinde cebri mutavassıt diye geçer. Yani normalde ben Cebriye ekolündeki gibi her şeyi yaratan Allah'tır, hayır da Allah'tan, şer de Allah'tan, benim dilemelerimin tamamı Allah'tan, benim niyetim yani en derine kadar tamamı Allah'tan desem ben nerede mesul olacağım? Mesul olamıyorum. O yüzden Cebriye dememişler de cebri mutavassıt demişler. Yani cebriye olmaksızın ehli sünnetin içinde bir çizgi. Niyetlerin de Allah'a bakan kaderi bir boyutunun olduğunu gösteren çizgi. Mesela bu hayal alemin içerisine girdik. Allah Azze ve Celle bize bir hayır kapısı açtı. Bu mezhep diyor ki ya bende zaten çok güzel niyetler vardı. Allah da bana bu kapıyı açtı diyemezsin diyor. O güzel niyetlerini de yaratan Allah'tır diyor. Konu derinleşiyor, farkında mısınız? Bu ekol diyor ki güzel niyet nerede? Ben nerede? Zaten bu güzel niyetler benim zati malım olsaydı bunları yapmak için bugün beklemezdim. Ben bunları 20 yıl önce de yapardım. Onu da kalbime koyan ve yaratan Allah'tır diyor.
Bakın bizim günlük konuşmalarda sürekli ben iyi niyetliyim falan. Ya bunlar havacıva diyor. Anladınız mı? Burası da gitti. Yani bize bakan çok daha derinde bir yer var. Ama güzel niyet bize bakmıyor. Güzel niyetleri de yaratan Allah Azze ve Celle'dir. O güzel niyetlerden habersiz yaşayanlarda bu manalar nasıl oldu? Allah Azze ve Celle yarattı. Madem o yarattı, bunları sahiplenemezsin. Üstad Hazretleri bir yerde diyor ki, evet, lezzetli üzüm salkımlarının hasiyetleri kuru çubuğunda aranılmaz. Risale-i Nur'u kastediyor değil mi? Yani böyle inanılmaz bir Risale-i Nur eseri. Ben de çok güzel niyetler verdi de ben o yüzden bunu yazdım diye üstüne almıyor. O güzel niyeti de tamamen Allah'ın yarattığına işaret ediyor. Evet, lezzetli üzüm salkımlarının hasiyetleri kuru çubuğunda aranılmaz. İşte ben de öyle bir kuru çubuk hükmündeyim. Yani Üstad nurları kendi emeği ve gayreti görmüyor. Bakın biraz muhabbet edelim. Burada olmamızın sebebini aramızda bir çay eşliğinde konuşalım. Ya bende iyi niyetler vardı, Allah da bu kapıları açtı deriz. Der miyiz? Ama işin aslına göre o iyi niyet nerede? Ben nerede? Yani benim irademe bakan kısım yine iyi niyet değil. Çok daha altında bir kısım. Üstad Hazretleri nurları kendi iyi niyetine, gayretine vermiyorsa neye veriyor? Aczine, fakrına, muhtaçlığına binaen hediye olarak geldiğini söylüyor. Yani niyetini kendisi sahiplenmiyor. Deme halk arasında ben intihab edildim, bu nimetler benim elim ile gösteriliyor. Hayır, haşa. Evvel sana verildi. Çünkü sen herkesten ziyade muhtaç, müteellim ve müflistin. Yani aczini, ama teorideki bir acizlik değil, şuur olarak acizlik. İşte bendenizde biliyorsunuz. Ya öyle değil, teorisyenliğini yapmıyor. Gerçekten o hali öyle bir yaşıyor ki onu gören ondan onun ifadelerini duyma ihtiyacı hissetmiyor. O acizliğine sen elimden tutmazsan ben iflas etmişim. Yani iflas eden adam sıfırda kalmaz. Sermayem diplerdedir ve çok muhtacım. Yardım etmezsen bu elemler içerisinde kalacağım. Yani şöyle, Allah'ım beni sevk ediyorsan et, etmiyorsan ben karizma bir kişiliğim. Dünyada istediğimi yaparım zaten. Ya zaten namazımızı da kılıyoruz yani. Daha ne istiyorsun? Bak bunları demiyor. Bunları kendine mal edenlerin hayatlarına dikkat edin. Hep kulluğun özünden uzaklaştırılıp şekilciliğe hapsedilmiş adamlar. Ama Allah Azze ve Celle hayırlı bir yere sevk ettikten sonra Allah'ım kurban olayım bunları elimden alma diye acizliğini hisseden adamlara da bu hissiyat sevk sebebi olmuş. Ana konuma geleyim. Üstad Hazretleri bende Risale-i Nur'un özü vardı demiyor. Çok iyi niyetlerim vardı, kader de beni oraya çevirdi demiyor. Acizdim, muhtaçtım, müflistim, iflas etmiş durumdaydım. Ve bunlardan dolayı bu eserin niyetini Allah bana yaratıp ikram etti diyor. Ana konu şu, yani bizim hayırdaki hissemiz çok 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 küçük. Yani en derinlerde bir ufacık hissemiz var. Geleceğim oraya. Ama ortaya çıkan sonuçlarla hiç alakamız yok. İşte niyet de ortaya çıkan sonuçlardan bir tanesi. Kocaman bir bahçe var ortada. Bir muz bahçesi. 10 milyon hasılat kaldırıyor. 10 milyon. Ciddi para. Ben de sadece suyunu ve vanasını açmakla görevli birisiyim. Kaç kişi çalışır bu bahçede? Çok adamın hissesi var. Bahçe sahibi, gübreyi satan, tohumlarını koyan, sulayan, eden çok adamda hisse var. Şimdi biz bu kadar kişi ortak kolektif şuurla çalışsak ve yıl sonu 10 milyon para kaldırsak. Ben de desem ki suyu açmasaydım bu muzları satıp 10 milyon alamazdınız. Verin bana 10 milyonu desem oluyor mu? Olmuyor, çünkü hayırdaki hissem sadece su açma kadar. Yani benim aylık 10 lira hakkım var, doğru mu? Peki suyu açmadığımdan dolayı 10 milyonluk muz ziyan olsa bahçe sahibi diyebilir mi? 10 milyonun suçlusu sadece sensin diyebilir. İşte o yüzden hayırdaki hissem çok küçükken, bir namaz kılmaktaki hissem çok küçükken, oruç tutmaktaki hissem çok küçükken, infak yapabilmekteki hissem çok küçükken, ama çok çok küçükken, niyet bile değil onun da altı, bugün yaptığım bir kötülükte, mesela namaz kılmamak çok büyük bir şerdir. Anamın ak sütü gibi bu şer bana aittir diyebilirim. Ana konuyu tekrar deşmek istedim. Bu iyiliklerdeki hissemiz niyet boyutunda bile değil. Zaten o niyet zati malım olsaydı, niye bugün yani? Neden 10 yıl önce bunu yapıp da ahiret servetine, ahiret parasına niye çevirmeyeyim? Doğru mu? Niyet kim? İyi niyet kim? Ben kim? Üstad Hazretleri o iyi niyetlerin ikram edilmesine, acizliğine, fakirliğine, müstani durmamasına çok büyük bir günah. Allah'a karşı böyle gani, zengin, varlıklı gibi durmak. Ben iflas ettim, bittim. Yani sen yardım etmesen böyle bir kul yok. Yani bu hissiyatlar içerisinde olduğundan bu işi yapmanın niyeti ikram ediliyor.
bu niyetler onun zati malı değil. Acayip mesele değil mi? Dediğim gibi biraz derin ama İslam'ın bu inceliklerini görmemiz lazım.